Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Herkesin bayramı mutlu ve huzurlu geçsin inşallah. Şöyle bir kısa video çekeyim dedim kümesimin. Dün paletleri ve köpükleri kaldırdım. Şöyle ızgaraları geri serdim. Bazı sıkıntılar gözüktü. Onları da artık havalar sıcak olunca düzelteceğim. Şurada mesela suyu, nemi bu tarafa, duvarın bu tarafına attı. Onu da yazın birlikte önleyeceğiz inşallah. Zeminde de biraz nemlilik var. Fark ettim. Köpüğün dışına çıkmadı ama köpüğün altına birikti. O da nedeni bahçenin yağmur suyu. Yani bahçenin yağmur suyu toprağın altından şöyle betonun altına geçiyor. Ve betonun altından sonra buradan dışa vuruyor. Onu da önlemini biliyorum nasıl yapacağımı. Kara sakız yardımıyla komple zemini vuracağız. Üstünden de ufak bir santime kadar, yarım santime kadar beton. Bu şekilde önleyeceğim inşallah. Bu arada benim son yavrum artık dışarıya da çıkmaya başladı. Şu an hepsi dışarıda. Yumurtalarda olanlar yumurtada oturuyor. Bu arada bu çiftin yumurtalarını bekliyordum. Sonra yumurtlamışlar ama dişi genç diye bir yumurta çok küçük oldu. Büyük ihtimalle o küçük yumurtadan bir şey çıkmaz. Bir yumurta normal, diğeri çok küçük. Bakalım. Orada bir dişi de var. Şöyle bir problem oldu. Onlar da gençler. Şurada oturuyor. Bunun dişisinin kanatları yani tutulmuş gibi bir şey, yani uçamıyor. Şöyle en fazla şuradan buraya kadar zıplayabiliyor. Şu an dışarıda, onu daha yakından gösterin, gözüküyor. İştahı var, her şey var, suyu içiyor. Sıkıntı yok, sadece uçamıyor. Nedeni de şu. Hani sizde öyle bir durum olursa bir önlemini alın. Ben bir dahakinde tabii ki önlemi alacağım. İlk yumurtladı. Yumurtaları olmamış. Ben de yumurtaları attım. Hem küçüktü. İkincisini çok hızlı bir şekilde yaptı. Yumurtladı. İçi doluydu. Yumurtalarda yavrular vardı ama ne yazık ki şu beyaz biliyorsunuz ayrı duruyordu. Beyazı şu tarafa attım. Onlar da yuva kavgasını yapmışlar. Yuva kavgasını yaparken de yumurtaları kırmışlar. Neyse ki bir hafta içinde yine yumurtladı bu dişi. Ve ne oluyor? Yani bir ayda 3 kez yumurtlamış oldu. Bir ayda 3 kez yumurtladığı için onun herhalde vücudu çok yıpranmış. Kalsiyum yetersiz olmuş. Kalsiyumsuz kalmış. Ve şu anda maalesef uçamıyor. Ben onu sabahları kendisi bir şekilde iniyor. Bilmiyorum nasıl indiğini. Akşamları yem yedikten sonra ben onu kendim oraya kaldırıyorum ki yumurtalarına otursun. Akşamları ben onu buraya kaldırıyorum. Çünkü kendisi çıkmıyor. Şu an erkeğe oturuyor. Dişi akşamları ben kaldırıyorum. O şekilde oturuyor. Ve nasıl bir tedavi uyguluyorum? Ona da kalsiyum vererek. Ben şimdi ilaçlı kalsiyum falan vermiyorum. Önermiyorum da. Bende şöyle sönmüş kireç var. Şuradan birkaç tane alıyorum. Ağzına atıyorum. Ayrıca burada da sürekli var. Ama herhalde almamış. Çok ayda 3 kez yumurtladıktan sonra
Herhalde kendi vücuduyla şey yapamıyor. Tamamlayamıyor. Durum bu arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz, daha önceki videolarımı izleyenler beyaz güvercimin de böyle kanat tutulması olmuştu. Onu da aynı bu şekilde, aynı sönmüş kireç vererek giderdim. Paylaşmak istediğim buydu. Mesela genel durumu. Bu arada bir arkadaş sordu bana, yani yorumlardan değil de canlı olarak dedi ki sen niye diyor yuvalıkların ölçülerini falan vermiyorsun? Neden bunları böyle bu şekilde yaptın falan anlatmıyorsun dedi de. Dedim gerçi soran da olmadı. Hani olsaydı soran anlatırdık. Yani şunu bilerek bu kadar yapıyorum ki hani biliyorsunuz güvercinden çoğalmasın, yani çiftleşmesin. Yani direkt burada hem geceleyebilir hem de burada çiftleşebilir. Bu arada koyuyorum ki birbirlerine şey yapmasın diye. Engellemesinler diye. Böyle bir perde gibi bir şey. Her kuşa 2 yuvalık. Ve hepsi birbirinden ayrı. Şuraları kapatmıyorum ki şey olmasın. Ayakları pislenmesin, kirlenmesin diye. Şuradaki ölçü yaklaşık 25 santim. Burada da yuvaya göre işte fazla gerekiyor burada. Aşağı yukarı 40 santim falan var uzunluk. 25 çıkıntı. Bu zaten güvercinlerin çiftleşmesine yetiyor. Gayet yeterli. Yükseklikte ne kadar? Yükseklikte aşağı yukarı 30 santim falan vardır. Yani şurada 30 falan vardır. Burada 40'a yakın bir şey. 35. Yani durum bu. Şu ızgaralardan biri yetersizdi. Ben de bu şekilde paleti söktüm. Paletlerden böyle aynı yükseklikte ayarlamaya çalıştım. Genel durumu şey yapmazsın, bozmasın diye. Bu şekilde yaptım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamaya rica ederim. Abone olan yoksa da abone olmaya rica ederim. Daha çok video çekeceğiz. İnşallah. Daha çok şey anlatmaya da düşünüyorum. Abone sayısı az olduğu için fazla da anlatılmıyor yani. Tekrar herkesin bayramını kutlarım. Hayırlı bayramlar. Ailenizle güzel vakit geçiriniz inşallah. Görüşürüz arkadaşlar.